Merhaba arkadaşlar. Bugün Alfa Solar Enerji hissesinin analizini yapacağız. Tüm ayrıntılarını vereceğim. Sizinle güzelce inceleyeceğiz. Ancak söylediklerim tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ben ayrıntılarını verdikten sonra burada artık hisseyi alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Yani ben ayrıntıları vereceğim. Değerlendirip sonuca varmak sizde arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan isterseniz başlayalım. Şunu da atlamadan söyleyeyim. Siz eğer merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yoruma yazın. Bir an önce sizin attığınız yorumda yazdığınız hissenin de analizini yapmaya çalışırım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybediyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 86 kuruşluk bir satış yapılmış. Geçen yıl bu rakam 3.67 TL'ymiş. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 40.8 günden 122.1 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda ise daha yavaş tahsilat yapıldığını görüyoruz. Alacaklar geçen yıl 4 günde tahsil ediliyorken bu yıl 28 güne çıkmış. Borçlar ise ortalama 45 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü cari oran geçen yıl 1.58 iken bu yıl 1.44 oranına düşmüş. Yani burada bir likitte daralması gözüküyor. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Likitte oran seviyesine baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Çünkü asit test oranı 0.7 seviyesinde. Yani stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların içerisinde %12.7'sini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %24.2 idi. Burada bir nakit aralığında bir azalış var. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda arkadaşlar şirket ödemelerinin ek nakit girişi olmadan 112 gün daha sürdürebilecek durumda. Bu da tabii ki bizim için olumlu bir durum. Öz kaynak oranı güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynaklar %52 arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler %8 iken kısa vadeli yükümlülükler %40. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %94 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda azalış var. Geçen sene 0.55 olan kaldıraç oranı bu yıl 0.48'e kadar düşmüş. Varlıklar geçen seneye göre yani daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyede borçluluk olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda 129 milyon TL seviyesinde borç var. Yani FAVÖK'ün 5'te 1'i kadarlık bir borç var. FAVÖK'e kıyasla düşük düzeyde olduğu için de bu da bizim için olumlu. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda normal. Bu da öz kaynakların 0.78 katı kadar borç var. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde kısa vadeli borç diyoruz. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var arkadaşlar. Bu da finans maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağına baktığımızda azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen sene %52.1 iken bu yıl %40.1'e düşmüş. Daha uzun vadeli borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borç ağına baktığımızda artış var burada. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %21. Geçen yıl bu oran %11'di arkadaşlar. Finansal gider trendine baktığımızda finansal borçlar kısa vadede geçen yıla göre %76 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %40 artmış. Bunlar da net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 5 katı kadar. Yani kâr ile finansal giderler rahatlıkla karşılanabilir düzeyde. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında yine azalış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %14 iken bu yıl %8, net kâr marjı geçen yıl %15 iken bu yıl %5 seviyesine düşmüş arkadaşlar. Her ikisinde birden düşüş olması dikkat alınabilir bir durum. Finansal kâr marjının azaldı dersek satışların maliyetinin oransal olarak arttığını söyleyebiliriz. Öz kaynak kârlılığında da yine bir azalış var. Şirket öz kaynak kârlılığı %3. Geçen sene bu oran %13'müş arkadaşlar. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 3 TL'lik kâr elde ediyor. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı buna bakarsak kârlılıkta düşüş ve verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Aktif kârlılığında yine azalış var. Aktif kârlılığı %72 seviyesinde. Geçen yıl bu oran %80'miş. Ciro büyümesinde bir azalış var. Satışlar yıllık %32.8 azalmış. FAVÖK büyümesinde de yine bir azalış var. Satışlardaki gerimeyle birlikte FAVÖK'te %63 azalış, net kârda ise %80'lik bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %4.827 oranında artmış arkadaşlar. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı, faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem ticari borçlardaki artış, faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin 6 katı kadar, yani burada faiz giderlerini rahatlıkla karşılayabilir. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Bu da borçlanmaya ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit gelişler. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda ise negatif olduğunu görüyoruz.
Alfa Sol Enerji'ye bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 488 TL'miz olacaktı. Yani %50'nin üzerinde para erimiş. Bir de bunun üzerine enflasyon farkını da koyduğumuzda gerçekten paramız burada hiç olmuş diyebiliriz son bir yıl içerisinde. BIST 100'e yatırsaydık yani ortalaması 1147 TL. Dolara yatırsaydık 1193 TL'miz olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1694 TL'miz olacaktı. Yani bu mevduata kadar baktığımızda hep enflasyonun altında erimiş. Nominal bir BIST yüzde ve dolarda nominal bir artış varken reel olarak ikisinde de azalma var ama solar enerjide, Alfa Solar Enerji'de nominal olarak bile %50'nin üzerinde bir zarar var arkadaşlar. Bitcoin'e yatırsaydık 2600'lerde olacaktı. Altına yatırsaydık da 1577 TL'miz olacaktı. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Alfa'sın şirket rasyo değeri 234. Sektör ortalamaları elektrik, gaz ve buhar 973. Elektrik, gaz ve su da yine 973 arkadaşlar. Yani sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz ama çok fazla üzerinde sektör ortalamalarının. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Alfa'sın 5.52 iken sektör ortalamasının 1.14 arkadaşlar. Yani Alfa'sın piyasa değeri yani hisselerinin değeri defter değerinin, mal varlıklarının vesaire değerinin 5 katı. Ama sektörde bu oran 1.14. Sektör ortalamasının çok üzerinde yine. Bu yüzden de defter değeri üzerinde, piyasa değeri üzerinden baktığımızda hissenin fiyatının pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Hissenin fiyatı 52.8 TL, hisse başına kar 20 kuruş. Piyasa değeri 19.4 milyar TL, ödenmiş sermaye 368 milyon, net borç 129.4 milyon TL. Firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 19.6 milyar TL arkadaşlar. Temettüsüne baktığımızda son temettüyü 14 Ağustos 2024 tarihinde vermiş. Temettü verimi 0.9. Yani %1'in altında kalmış temettü ama yine fena değil. Yani zaten ortalama bu civarlarda oluyor. Yani temettü yatırım yapan insanlar için yatırım yapılabilir bir firma. 180.25 milyon TL'de kar payı dağıtmış. Bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda ise %855 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Alfa Sol Enerji hissesinin analizi bu şekilde arkadaşlar. En başta söylediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Burada artık karar sizde. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımız hızlıca karşınıza düşecek. Daha çok bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.